İnternet, milyarlarca insanın içerisinde bulunduğu ve günümüzde artık akıl almaz boyutlarda verinin içerisinde yer aldığı devasa bir evren. Peki bizler onun tarihini ne kadar biliyoruz? İnternet nasıl ortaya çıktı? Hangi aşamalardan geçti ve günümüzdeki halini aldı? Bu videomda internetin geçmişten günümüze serüvenini anlatacağım. Bu ve bunun gibi geçmişten günümüze konseptli videolarımı tek bir oynatma listesine ekledim. Diğer geçmişten günümüze videolarımı da izlemenizi öneririm. Şahsen benim çok sevdiğim bir kategori. Eğer siz de bu tür videolarımdan hoşlanıyorsanız videomu beğenerek bu türden daha fazla içerik üretmem için teşvik edebilirsiniz. İyi seyirler. İnterneti tanımlamak için çoğunlukla ağ kelimesinin kullanıldığını görürsünüz. Bilgisayarımızda internet ayarlarına girdiğimizde ağ ve internet ayarları, ağ bağlantısı gibi ifadelerle karşılaşırız. Ağ kelimesi interneti ifade etmek için gerçekten de en uygun kelimelerden biri. Nasıl ki örümcek ağı yüzlerce, binlerce noktayı birbirine bağlıyorsa, internet de aslında temel olarak bunu yapıyor. İnternetin yapısını açıkladığımda bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi icat edilmiş her şeyin bir öncesi, doğuşu, emekleme dönemi ve gelişim dönemi vardır. Voltaire der ki, tarih yaratıcı icatlardan oluşan bir dizi birikimdir. Medeniyetimizin belki de en önemli icatlarından biri olan internet de elbette öncesinde oluşmuş bir birikimin ürünüydü. İnterneti ortaya çıkaracak olaylar silsilesinin en başına gidecek olursak oldukça eskilere uzanmamız gerekecek. İnternet hayatımızın o kadar önemli bir parçası ki sanki o hep varmış gibi hissettiriyor. Fakat internetin kabaca 1950'lerde başladığını söyleyebilirim. Şu anda 4. bilimsel devrimin yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu bilimsel devrimlerin ilki Kopernik devrimi. 16. yüzyılda Polonyalı astronom Nikolaus Kopernikus'la astronomi alanında dünya merkezli jeosentrik evren anlayışından güneş merkezli heliosentrik anlayışa geçildi. Bu değişim, modern bilimin temellerini atan ve bilimin kendi içinde özerk bir disiplin olarak gelişmesini sağlayan daha geniş bir bilimsel devrimin başlangıcına işaret etmişti. İkinci bilimsel devrimse, bilim tarihinin en önemli çalışmalarından biri ve evrimsel biyolojinin temelini oluşturduğu kabul edilen 24 Kasım 1859'da Charles Darwin tarafından yayınlanan The Origin of Species yani Türlerin Kökeni isimli çalışmasıyla gerçekleşti. Üçüncü olarak Sigmund Freud, yeni bir gözlemsel yöntem geliştirerek insanın iç yaşamı hakkında güvenilir verilerin toplanmasını mümkün kıldı. En devrimci değişimler insanın kendisi hakkındaki temel inançlarındaki değişimlerdir. Son 500 yıl içinde Batı düşüncesinde bu türden az önce bahsettiğim 3 devrim meydana geldi. Kopernikçi, Darwinci ve Freudçu devrimler. Bunlar birbiri ardına insanın gururuna sarsıcı darbeler indirdi. Kopernik insanı evrenin merkezinden indirdi. Darwin, insanın hayvanlar alemine ilişkin izini sürerek onun tanrısallık duygusuna meydan okudu ve bilinç dışının ilk haritacısı Sigmund Freud, bilinçli zihnin insanın kaderinin efendisi olduğuna dair inancı sarstı. Günümüzde ise bilgi çağında yaşıyoruz ve bilgi devriminin yaşandığı sürecin içerisindeyiz. Sözünü ettiğim bu bilgi devrimi de büyük oranda internet sayesinde gerçekleşti. İnternetin kökenleri 1950'li yılların ABD'sine dayanıyor. Soğuk Savaş doruk noktasındaydı ve Kuzey Amerika ile Sovyetler Birliği arasında büyük gerilimler yaşanıyordu. Her iki süper güç de ölümcül nükleer silahlara sahipti ve insanlar uzun menzilli sürpriz saldırı korkusuyla yaşıyordu. ABD bir Sovyet nükleer saldırısından etkilenmeyecek bir iletişim sistemine ihtiyaç olduğunu fark etti. O dönemde bilgisayarlar sadece askeri bilim adamları ve üniversite personeli tarafından kullanılan büyük ve pahalı makinelerdi. Örneğin şu anda ekranda gördüğünüz Elliott NRDC 401 gibi. Elliott NRDC 401, 1952 yılında İngiliz elektrik şirketi Elliott Brothers tarafından geliştirilen ilk elektronik bilgisayarlardan biriydi ve bu tür makineler 4 metre uzunluğunda ve 1 tonun üzerinde ağırlığa sahipti. Bu makineler güçlüydü ancak sayıları sınırlıydı ve araştırmacılar giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradı. Teknolojiye erişmeleri gerekiyordu. Ancak kullanmak için büyük mesafeler kat etmeleri gerekiyordu. Bu sorunu çözmek için araştırmacılar zaman paylaşımına başladılar. Bu, kullanıcıların bir ana bilgisayar görevi görecek olan bir bilgisayara
bir dizi terminal aracılığıyla aynı anda erişebilmeleri anlamına geliyordu. Ancak bireysel olarak bilgisayarın gerçek gücünün yalnızca bir kısmına sahiplerdi. Bu tür sistemleri kullanmanın zorluğu, çeşitli bilim adamlarını, mühendisleri ve kuruluşları büyük ölçekli bir bilgisayar ağı olasılığını araştırmaya yöneltti. İşte burada ARPANET devreye giriyor. İnterneti tek bir kişi icat etmedi. Ağ teknolojisi ilk geliştirildiğinde bir dizi bilim adamı ve mühendis ARPANET'i oluşturmak için araştırmalarını bir araya getirdi. Daha sonra diğer mucitlerin yarattıkları bugün bildiğimiz şekliyle web'in yolunu açtı. 1969 yılında Soğuk Savaş'ın ortasında Pentagon'un İleri Araştırma Proje Ajansı yani ARPA, bilgisayarların uzak mesafeler arasında birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için bir ağ oluşturmak amacıyla ARPANET adlı bir proje başlattı. ARPANET, paket anahtarlama adı verilen yeni bir ağ sistemi kullanıyordu. Bu sistem bilgisayarların ağ üzerinden mesajlar yani özel veri paketleri göndermesini mümkün kılıyordu. ARPANET ilk olarak eyalet genelinde University of California Los Angeles ve Stanford Araştırma Enstitüsü'ndeki bilgisayarları birbirine bağladı. Daha sonra Santa Barbara'daki Kaliforniya Üniversitesi ve Utah Üniversitesi'ni de kapsadı. 70'li yıllar boyunca ARPANET daha fazla üniversiteyi, araştırma merkezini ve devlet kurumunu kapsayacak şekilde genişledi. 1980'lerde ARPANET görevini tamamlamış ve aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştı. Geriye kalan ağlar bugünkü internetin öncüleriydi. ARPANET'teki ilk mesaj 1969 yılında bir bilgisayardan diğerine gönderildi. Ancak bu bildiğimiz e-postadan çok farklıydı. Bir kuruluş içinde bir cihazdan diğerine neredeyse anında mesaj gönderme fikri o kadar cazip hale geldi ki uzmanlar bu mesajı göndermek için daha karmaşık protokoller geliştirmeye başladılar. Ancak geriye bir soru kalıyordu. Mesajın nereye gitmesi gerektiğini nasıl belirleyeceğiz? ARPANET'te çalışan Amerikalı programcı Ray Tomlinson bu sorunun cevabını buldu. @ Tomlinson 1971'de kullanıcıların adını hedef bilgisayardan bir ''et''le ayırmayı ve mesajlara kullanıcı adı @bilgisayarın adı şeklinde hitap etmeyi önerdi. O zamandan beri e-postalara bu şekilde hitap ediyoruz. Başlangıçta e-posta, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının dahili ağları içinde iletişim kurmaları için kullanıldı. Ancak bu buluş o kadar faydalı oldu ki, programcılar dahili ağ dışındaki bilgisayarlara e-posta gönderme fikri üzerinden çalışmaya başladılar. İnternet genişledikçe e-posta profesyonel iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. E-postanın yaygın olarak benimsenmesi 1990'larda bireylere ücretsiz e-posta hizmetleri sunan internet servis sağlayıcılarının yani ICPS'lerin yükselişiyle başladı. Web tabanlı e-posta hizmetleri, Hotmail ve Yahoo Mail gibi e-postaların popülerliğine katkıda bulundu. Yeni milenyum başında e-posta, telefon numarasına benzer şekilde günlük bir iletişim aracı haline gelmişti. 1983 yılına kadar ARPANET, bilgisayarları birbiriyle iletişim kurmak için NCP yani ağ kontrol protokolü kullanıyordu. Ancak NCP'nin sınırlamaları vardı ve farklı türlerdeki bilgisayar ağlarını birbirine bağlamak için uygun değildi. Bu sorunu çözmek için geliştiriciler TCP/IP yani İletişim Kontrol Protokolü internet protokolünü yarattılar. TCP/IP daha esnekti ve farklı bilgisayar ağlarını birbirine bağlayarak daha iyi iletişim kurulmasını sağlıyordu. NCP'den TCP/IP'ye geçiş aşamalıydı çünkü ağ altyapısının güncellenmesi gerekiyordu. Halihazır NCP kullanan bilgisayarların TCP/IP kullanan bilgisayarlarla iletişim kurmasına yardımcı olmak için protokol ağ geçitleri olarak bilinen özel çevirmenler oluşturulmuştu. Daha sonra DNS devreye girdi. DNS'in önemini anlamak için öncelikle IP adresinin ne olduğuna bakalım. IP adresi veya internet protokol adresi, internet üzerinden iletişim kuran her bilgisayarı tanımlayan benzersiz bir karakter dizisidir. Cihazınızın telefon numarası gibidir. İnternetin ilk günlerinde ağ ana bilgisayarı, ağdaki diğer bilgisayarlar ve cihazlarla iletişim kuran bilgisayarlar ve diğer cihazlar, 192.0.2.1 gibi sayısal IP adresleri kullanılarak tanımlanır ve erişilirdi. İnternet büyüdükçe tüm IP adreslerini hatırlamaya ve yönetmeye çalışmak pratik olmamaya başladı. İşte bu noktada DNS yani alan adı sistemi devreye girdi. DNS 1984 yılında insanlar tarafından okunabilen alan adlarını sayısal IP adreslerine çevirmek için oluşturuldu.
internet için bir adres defteri gibi çalışır. Sayısal karakterlerden oluşan karmaşık diziler yerine google.com ya da facebook.com gibi alan adlarını hatırlamak daha kolaydı malum. AOL, eski adıyla America Online, 1985 yılında kuruldu ve 1991 yılında AOL olarak yeniden markalaştırıldı. Tüketici internetinin kapısını açan bir çevrimiçi hizmet sağlayıcısıydı. AOL, milyonlarca kullanıcıyı ilk kez internetle tanıştıran, erişimi kolay bir çevrimiçi platform sağladı. Daha önce interneti çoğunlukla işletmeler, eğitim ve devlet kurumları kullanıyordu. 1990'larda AOL, ev kullanıcılarının telefon hatlarını kullanarak bağlanmalarına olanak tanıyan, çevirmeli internet erişimini sağlayarak interneti yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirdi. Çevrimiçi topluluklar ve sohbet odaları gelişerek çevrimiçi sosyal etkileşimi ve bağlılık duygusunu kolaylaştırdı. İnternet bugünkü haline gelmeye başladı. 1988 yılına gelindiğinde e-postaların yükselişe geçmesiyle birlikte canlı mesajlaşma ihtiyacı ortaya çıktı ve IRC yani Internet Relay Chat bunu karşıladı. IRC, insanların internet üzerinden birbirlerine doğrudan mesaj göndermelerini sağlayan gerçek zamanlı bir iletişim protokolü ve metin tabanlı bir sohbet sistemiydi. 1988 yılında Finlandiyalı bir bilgisayar bilimcisi olan Jarkko Oikarinen, IRC'yi tartışma forumlarında grup iletişimi, özel mesajlaşma, veri aktarımı ve farklı konumlardaki kullanıcılar arasında dosya paylaşımı için yarattı. IRC, kullanıcıların grup tartışmalarına katıldıkları ve sanal sohbet odaları kavramını sundu. Ülkemizde bunun izleri 90'lar internet kafe dönemlerine denk gelir. ICQ, Merge, Kelebek Script dönemlerini hatırlayanlar vardır aramızda. 1989 yılına gelindiğinde artık www kavramı ortaya çıktı. Konuya girmeden önce web veya World Wide Web, www ile internet arasındaki farkı bilmemiz lazım. Web, birbirine bağlı hipermetin belgeleri, medya ve kaynaklardan oluşan bir sistemdir. İnternet ise HTTP ve HTML gibi teknolojileri kullanarak bu sisteme erişmek için kullandığımız birbirine bağlı bilgisayarlardan oluşan küresel bir ağdır. Peki bugün kullandığımız web'in önünü açan teknolojilerin arkasındaki beyin kimdi? 1989 yılında Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü CERN'de çalışan Tim Berners-Lee, CERN'ün farklı bilgisayarlarında depolanan belgelerde gezinmek ve bağlantı kurmak için ağa bağlı bir hipermetin sistemi oluşturmayı önerdi. Önerisi, World Wide Web'in temel bileşenlerini ve tasarım ilkelerini ortaya koydu. Berners-Lee'nin yaklaşımı, merkezi sunuculara olan ihtiyacı ortadan kaldırdı ve web'in büyümesine ve ölçeklenebilirliğine olanak sağladı. Onun fikirleri, bugün bildiğimiz birbirine bağlı ve erişilebilir web'in temellerini attı. Hangi ticari internet servis sağlayıcısının ilk olduğu konusunda tartışmalar var. Ancak The World isimli bir sağlayıcı, 1989 yılında müşterilerine hizmet vermeye başladığında kesinlikle ilkler arasındaydı. Joel Furr tarafından kurulan şirket, San Francisco Körfez bölgesindeki işletmeler ve ev kullanıcıları için internete doğrudan bağlantı sağlayarak işe başladı. O zamana kadar internet ağırlıklı olarak askeri, araştırma ve eğitim kurumları ve işletmeler tarafından kullanılıyordu. The World, bireysel kullanıcılara internet erişim sağladı. The World, internet bağlantısını bir ücret karşılığında sundu ve ilk grafik web tarayıcılarından biri olan Web Explorer'da dahil olmak üzere World Wide Web'de gezinmek için kullanıcı dostu araçlar ve arayüzler sağladı. The World, daha geniş bir kitle için e-posta, haber grupları, çevrimiçi sohbetler ve dosya paylaşımı gibi hizmetler ve özellikler sunarak internetin büyümesine katkıda bulundu. Daha sonra bu internet servis sağlayıcısının başarısına tanıklık eden çok sayıda başka internet servis sağlayıcısı dünya çapında ortaya çıkmaya başladı. 1990'lardan 2019'a kadar internetin hızlı bir şekilde genişlemesinin başlıca nedeni sadece bilimsel ve akademik camiaya değil, işletmelere ve en önemlisi ev kullanıcılarına da hizmet sunan çok sayıda internet servis sağlayıcısının varlığıydı. Bu da interneti bugün olduğu gibi küresel bir fenomen haline getirdi. Bu 20 yıl pek çok ilke sahne oldu. İnternetteki ilk fotoğraf, ilk web sayfası, ilk web kamerası, ilk sosyal medya platformu, Wi-Fi ve Google'ın icadı. Hükümetler internetin gücünü fark ettiler ve ilgili politikalar geliştirerek tavırlarını ortaya koydular. 1990 yılında Montreal, Kanada'dan Alan Emtage ilk arama motoru olan Archie'yi geliştirdi.
O zamanlar internet öncelikle kullanıcıların dosya indirebildiği FTP yani dosya aktarım protokolü sitelerinden oluşuyordu. Dolayısıyla web sayfalarını tarayan ve indeksleyen mevcut arama motorlarının aksine Archie FTP sitelerindeki dosyaların bir indeksini oluşturdu. Archie periyodik olarak FTP sunucularını tarıyor ve dosya adları ve meta verilerden oluşan aranabilir veri tabanları oluşturuyordu. Kullanıcılar daha sonra belirli dosyaları adlarına veya anahtar sözcüklerine göre arayabiliyordu. Ancak Archie web sayfalarındaki içeriği arayamıyor ve yalnızca belirli dosya formatlarını indeksliyordu. Ancak 90'lı yıllarda web üzerindeki içeriği indekslemeye başlayan Gopher, Veronica ve Jughead gibi daha gelişmiş arama motorları için zemin hazırladı. Bunların hepsi WebCrawler, Lycos, AltaVista ve nihayetinde Google gibi önemli arama motorlarına yol açtı. 1991 yılında World Wide Web'in mucidi Tim Berners-Lee, öncü teknolojinin bir başka parçasını, ilk web sayfasını yarattı. Basit bir tasarıma sahipti ve düz metinlerden oluşuyordu. İlk web sayfası, www projesine genel bir bakış, hipermetnin bir açıklaması ve web sayfalarının nasıl oluşturulacağına dair talimatlar sunuyordu. Ayrıca kullanıcıların metin ve resimlere tıklayarak web sayfaları arasında gezinmelerini sağlayan köprüler de tanıtıldı. İlk web sayfasının adresi yani URL'si buydu. Bu internet adresine bugün hala erişebilirsiniz. 1991 yılında Quentin Stafford Fraser ve Paul Gerdetsky liderliğindeki bir araştırma ekibi Cambridge Üniversitesi'nin bilgisayar laboratuvarında ilk web kamerasını kurdu. Buna Coffee Pot Cam yani cezve kamerası adını verdiler. Çünkü web kamerasının amacı kahve odasındaki cezvenin canlı video akışını sağlamaktı. Böylece araştırmacılar cezvenin dolu olup olmadığını görebilecek ve kendilerini kahve odasına yürümekten kurtaracaklardı. Web kamerası, kullanıcıların düzenli aralıklarla bir web sayfasına yüklenen görüntüleri izleyerek cezvenin durumunu uzaktan kontrol etmelerini sağladı. Kullanıcılar 128x128 piksel çözünürlükte siyah beyaz bir görüntüyü görebiliyorlardı. Web kameralarının potansiyelini ortaya koyan cezve, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının ilgisini çekerek küresel bir cazibe merkezi haline geldi. Araştırmacılar sonunda 2001'de onu emekliye ayırdı ve eBay'de açık arttırmaya çıkarıldı. 1992'ye geldiğimizde internete yüklenen ilk fotoğrafla karşılaşıyoruz. İnternete ilk fotoğrafın yüklenmesiyle ilgili şehir efsaneleri vardır ve hiç kimse hangisinin gerçekten ilk olduğunu kesin olarak söyleyemez. Her şey fotoğraflara uyguladığımız bağlama ve belirli kriterlere bağlı. Ancak 1992 yılında Tim Berners-Lee uzun yıllar boyunca ilk fotoğraf olarak kabul edilen bir fotoğraf paylaştı. Bu Les Horribles Cernettes ya da Korkunç CERN Kızları adlı parodi müzik grubunun üyeleri olan 4 kadının fotoğrafıydı. Fotoğraf o dönemde resimler için yaygın olarak kullanılan temel GIF yani Graphics Interchange Format formatındaydı. Bu web'e yüklenen ilk resim olmasa bile bu eğlenceli ve yaygın olarak bilinen resim, görsel içeriğin çevrimçi olarak paylaşıldığı yeni bir çağın başlangıcına işaret etmişti. Resimler, fotoğraflar ve multimedya. 1990'ların başında internetin ne kadar popüler hale geldiğini ve toplumu ne kadar etkilemeye başladığını gören hükümetler de bu sürece katıldı. 1993 yılında ABD Başkanı Bill Clinton, internetin büyümesini desteklemek, evrensel erişim sağlamak ve gizlilik, güvenlik ve fikri mülkiyet hakları gibi konuları ele almak için politikalar ve gerekli altyapıyı geliştirmeye yönelik bir girişim olan National Information Infrastructure yani ulusal bilgi altyapısını tanıttı. Bu girişim, internet ve ilgili politika oluşturma konularında artan hükümet katılımının başlangıcı oldu. Uluslararası örgütler de bu girişe katıldı. 1992 yılında Birleşmiş Milletler Örgütleri ve toplum üyelerini bir araya getiren Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'ni düzenledi. Aynı yıl, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Internet Society kuruldu. Avrupa Birliği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği gibi bölgesel ve uluslararası örgütler de internetle ilgili politika tartışmalarına başladı. 1990'ların başı, hükümetlerin internetin teknik altyapısının ötesindeki etkilerini fark ettikleri ve daha kapsamlı yaklaşımlar ve politikalar üzerine çalışmaya başladıkları dönemdir. İnternetin büyümesini ve güvenliğini sağlamak için yönetişim, düzenleme ve uluslararası işbirliği için çerçeveler oluşturmaya başladılar. İlk güvenli çevrimiçi işlem
1994 yılında gerçekleşti ve e-ticaret tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Philadelphia'dan Phil Brandenburger adlı bir adam, Daniel Cohn tarafından kurulan bir çevrimiçi perakendeci olan NetMarket web sitesinden bir CD satın almak için Netscape Navigator web tarayıcısını kullandı. CD, Sting'in Ten Summoner's Tales albümüydü ve $12,48 artı $4,95 kargo ücretine sahipti. Bu öncü işlem Netscape Communications Corporation tarafından geliştirilen Secure Sockets Layer yani SSL adlı bir güvenlik protokolü kullanarak yapıldı. SSL, kredi kartı bilgilerini şifreliyor ve alıcıyla satıcı arasında güvenli bir veri transferi sağlıyordu. Online işlemler için gerekli olan güvenlik ve güven seviyesini sağladı. Bundan önce de başka çevrimiçi işlemler yapılmıştı. Örneğin 1992 yılında Internet Shopping Network platformu kitaptan çiçeğe kadar çeşitli ürünlerin satışına başlamıştı. Ancak Sting CD'si güvenli online alışverişte önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. 1996'ya geldik. Yani ilk sosyal medya platformunun yılına. 6 Degrees yaygın olarak ilk sosyal medya platformu olarak kabul edilir. Andrew Weinrich tarafından 1996 yılında kurulan bu sosyal ağ sitesi, özelleştirilebilir profiller, arkadaş listeleri, okul bağlantıları ve mesajlaşma gibi popüler özellikler sunuyordu. Diğer kullanıcıların profillerine göz atmanıza ve gruplara ve forumlara katılmanıza izin veriyordu. Ancak 6 Degrees, Facebook gibi modern sosyal ağlara kıyasla nispeten küçük bir kullanıcı tabanına sahipti. Sadece yaklaşık 1 milyon kullanıcı. Facebook'un 2004 yılında kurulduğunu düşünürsek, 1996 yılına göre yine ciddi bir rakam aslında. Kullanıcıların profilindeki kişisel bilgiler sınırlıydı. Gerçek zamanlı sohbet veya görüntülü arama işlevi yoktu ve fotoğraf veya video yüklenemiyordu. Yine de 6 Degrees, çoğu internet kullanıcısının günlük olarak kullandığı günümüz sosyal medya platformlarının temelini attı ki Wi-Fi bağlantısı olmadan bu çok daha zordu. O zaman gelelim Wi-Fi'ye. Wireless Fidelity yani kablosuz bağlantı veya kısaca Wi-Fi. Cihazların internete bağlanmasına ve herhangi bir kablo olmadan yerel alan ağı üzerinden kablosuz olarak iletişim kurulmasına olanak tanıyan bir teknolojidir. 1997 yılında NCR Corporation'da Vic Hayers liderliğindeki bir mühendis ve araştırmacı ekibi ilk kablosuz yerel alan ağı standardı olan IEEE 802.11'i geliştirdi. Bu standart, kablosuz iletişim için protokolleri ve özellikleri tanımladı ve Wi-Fi teknolojisinin gelişimi için bir çerçeve sağladı. Günümüz Wi-Fi teknolojisi, ekranda gördüğünüz bu standarda dayanıyor. Bu standardın her biri bir öncekinden daha iyi olan birden fazla yinelemesi olmuştur. 1999'da kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wi-Fi Alliance, IEEE 802.11 standartlarına uygun cihazları tanıtarak ve sertifikalandırarak ve farklı üreticilerin ürünleri arasında birlikte çalışabilirliğini sağlayarak Wi-Fi'yi genel halkın kullanımına sundu. 1998 yılında Stanford Üniversitesi öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin, Google arama motorunu yarattı. Öğrenciler olarak web üzerindeki muazzam miktardaki bilgiyi analiz etmeyi ve düzenlemeyi amaçlayan bir araştırma projesi üzerinde işbirliği yaptılar. Page'in PageRank adı verilen ve sayfalar arasındaki bağlantıları analiz ederek web sayfalarını alaka düzeylerine ve önemlerine göre sıralayan bir algoritma geliştirmesi, onların çığır açan buluşu oldu. Bu yaklaşım, diğer arama motorlarına kıyasla daha alakalı arama sonuçları belirlemelerini sağladı. 1997 yılında Page ve Brin, webde bulunan muazzam miktardaki bilgiyi temsil etmek üzere bir rakamının ardından 100 sıfırın gelmesi anlamına gelen Google kelimesine atıfta bulunarak Google.com alan adını tescil ettirdiler. Bir yıl sonra Menlo Park, Kaliforniya'da Google adında özel bir şirket kurdular. Google büyümeye devam etti ve Google AdWords, Google Image, Google Maps, Gmail, Google Documents, Google Drive ve çok daha fazlası gibi birçok yenilikçi ürün ve hizmeti piyasaya sürdü. Şu anda Google, dünya çapında en çok kullanılan arama motorudur ve mucitlerini milyarder yapmıştır. 2000'li yıllar, internetin ilk sosyal ağlarının ve kullanıcı güdümlü içerik yaratımının popüler olduğu bir dönemdi. İnternet sadece toplumda değil, yaratımcılar arasında da giderek daha popüler hale geliyordu ve bu da 2000'li yılların başlarında patlayana kadar .com balonunu şişirdi.
Dotcom balonu 2000'li yılların başlarında patlayan ve çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'nde dotcom olarak adlandırılan şirketlerin teknoloji ve internetle ilgili hisse senetlerini etkileyen borsa balonudur. 1990'ların sonunda internetin potansiyelini gören ve bundan faydalanmak isteyen risk sermayedarları ve özel yatırımcılar abartılı internet endüstrisine para aktarmaya başladı ve dotcom şirketlerinin hisse senedi fiyatları hızla yükseldi. Ancak bu şirketlerin çoğu sürdürülebilir gelir elde etmedi ya da kar etmedi ve bu da borsada önemli bir düşüşe yol açtı. Aşırı değerlenme, dotcom balonunun patlamasının en önemli nedenleri arasındaydı. Çoğu dotcom şirketlerinin hisseleri, günümüz gerçekleri ya da mali performansları yerine gelecek beklentilerine göre çok yüksek değerlendi. Yatırımcılar hisse senetlerini satmaya başladı ve fonlar kurudu. Bu da iş kayıplarına ve genel bir ekonomik gerilemeye yol açtı. Sonunda internet şirketleri toplandı ve iş temellerine geri dönerek daha ölçülü ve sürdürülebilir bir büyüme sağladı. En yaygın kullanılan çevrimiçi ansiklopedilerden biri olan Wikipedia, 2001 yılında uzmanlar tarafından yazılmış makalelere ev sahipliği yapan, daha önceki bir web tabanlı ansiklopedi projesi olan Newpedia'nın yazarları Jimmy Wallace ve Larry Sanger tarafından başlatıldı. Newpedia'nın yavaş ilerlemesi, yazarlarına daha hızlı ve daha geniş içerik oluşturma için yeni bir model geliştirme konusunda ilham verdi. Böylece yeni bir konsept geliştirdiler. Bilgi paylaşımı için işbirliğine dayalı, topluluk güdümlü bir web sitesi. Wikipedia, kullanıcıların basit bir metin kodlama sistemi kullanarak içerik eklemesine, düzenlemesine ve değiştirmesine olanak tanıyor. İnternet erişimi olan herkes yeni maddeler düzenleyerek ya da yazarak katkıda bulunabilir. Wikipedia başlatıldıktan kısa bir süre sonra bireyler projeye gönüllü olarak katılmaya başladı ve onu genel bilgi ve araştırma için değerli bir kaynağa dönüştürdü. Wikipedia 300'den fazla dilde çok çeşitli konuları kapsayan milyonlarca makale içeriyor ve bu da onu insanlık tarihinin en büyük bilgi havuzlarından biri haline getiriyor. MySpace, 2003 yılında Tom Anderson ve Chris DeWolf tarafından başlatılan öncü sosyal ağ platformuydu. MySpace kullanıcıları kişiselleştirilmiş profiller oluşturabiliyor, arkadaşlarıyla bağlantı kurabiliyor ve fotoğraf ve müzik paylaşabiliyordu. O dönemde MySpace'in ayırt edici özelliklerinden biri, kullanıcılarına HTML ve CSS kodlama yoluyla profillerini özelleştirme imkanı vermesiydi. Kullanıcılar benzersiz ve etkileyici çevrimiçi kimlikler yaratabiliyordu. Ancak bu aynı zamanda profil sayfalarının mevcut sosyal ağlarımızdan çok daha az düzenli olduğu ve bazılarının aslında oldukça dağınık olduğu anlamına geliyordu. MySpace aynı zamanda bağımsız ve yeni sanatçılara müziklerini paylaşabilecekleri ve görünürlük kazanabilecekleri bir platform sağlayarak müzik endüstrisinde de önemli bir rol oynadı ve en yoğun olduğu yıllarda her gün 10.000'den fazla şarkı yükleniyordu. MySpace sayesinde birçok yeni müzisyen daha geniş bir müziksever ve sektör profesyoneli kitlesine ulaştı. MySpace'in olağanüstü büyümesi 2006 yılında zirveye ulaştı ve ABD'de en çok ziyaret edilen site olarak Google'ı bile geride bıraktı. Ancak 2008'de Facebook'un MySpace'i geçmesi, MySpace'i uyum sağlama ve kullanıcı tabanını koruma konusunda zor durumda bıraktı. İnternet tarihinde MySpace, arkadaşlarla bağlantı kurma, kendini çevrimiçi olarak ifade etme ve özellikle müzik olmak üzere içerik paylaşma kavramını popülerleştirmesi açısından önemliydi. Bugün hala birkaç milyon kişi tarafından kullanılıyor. Digg, kullanıcıların haber değeri taşıyan içerikleri paylaşmasına olanak tanıyan bir sosyal haber toplama web sitesiydi. Kurucuları Kevin Rose, Owen Bryan, Ron Gorodetsky ve Jay Adelson tarafından 2004 yılında başlatıldı. Kullanıcıların haber makalelerine, blog yazılarına, resimlere ve videolara bağlantı göndermelerini sağlayarak içerik keşfine yeni bir yaklaşım sundu. Tüm topluluk içeriği oylayarak en popüler haber parçalarının web sitesinin ön sayfasının en üste yerleşmesini sağladı. Topluluğun seçtiği bu içerik modeline Crowdsurfing adı verildi. Digg, 2008 yılında internette en çok ziyaret edilen web sitesi oldu. Digg'in sunduğu oylama sistemi o zamanlar yeni bir kavramdı ve kullanıcılara içeriğin görünürlüğü üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olma etkisi veriyordu. Ayrıca küçük yayıncılara da içeriklerini öne çıkarma şansı verdi. Ne yazık ki Digg, kullanıcı odaklı modelini hafife aldı ve 2010'da
web sitesini yeniden tasarlayarak ve kullanıcıların tepkisine yol açan algoritmik bir içerik sıralama sistemi getirerek kendi düşüşünü başlattı. Kullanıcıların çoğu Reddit gibi diğer platformlara göç etti. 2007 yılında piyasaya sürülen iPhone, cep telefonu endüstrisinin ve mobil web'in manzarasını değiştirdi. iPhone, dokunmatik ekranlı akıllı telefonları anında popüler hale getiren ve rakipleri benzer cihazlar geliştirmeye teşvik eden kullanıcı dostu çoklu dokunmatik bir arayüz sundu. iPhone aynı zamanda kullanıcıların mobil cihazlardan internete erişmelerine ve internette gezinmelerine olanak tanıyan, sınırlı ve hantal gezinme deneyimini masaüstü benzeri bir deneyime dönüştüren güçlü bir web tarayıcısı olan Safari'yi de tanıttı. Bu durum, web geliştiricilerinin duyarlı tasarıma ve mobil optimizasyona odaklanmasına yol açarak kullanıcıların web sitelerine farklı ekran boyutlarına sahip mobil cihazlardan erişebilmelerini sağladı. Zaman içinde HTML, CSS3 ve JavaScript gibi mobil web teknolojileri daha sonra sofistike ve etkileşimli mobil web deneyimlerinin geliştirilmesini sağladı. Kullanıcılar için bu internete erişmenin ve akıllı telefonlarda gezinmenin çok daha kolay ve çok daha keyifli bir yolu anlamına geliyordu. 2008 yılında ilk merkezi olmayan kripto para birimi olan Bitcoin, Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir programcı ya da programcılar grubu tarafından Bitcoin'in konseptini ve teknik çerçevesini özetleyen bir white paper yayınlayarak dünyaya tanıtıldı. Ancak Bitcoin'in işleyen bir kripto para birimi olarak başlangıcı, Ocak 2009'da Genesis bloğu olarak bilinen ilk bloğun madenciliğiyle gerçekleşti. Bitcoin, finans kurumları ya da hükümetler gibi merkezi otoritelerin kontrolü dışında çalışan bir kripto para birimidir. Bu dijital varlık öncüllerinden ve benzerlerinden bir adım ötedeydi çünkü Bitcoin ile yapılan tüm işlemleri kaydeden ve çift harcama sorunlarını ortadan kaldıran sahiplik ve geçmiş kaydını tutan blok zinciri adı verilen merkezi olmayan bir defteri tanıttı. Ağ katılımcılarını doğrulamak için bir mekanizma kullandı, 21 milyon madeni paradan oluşan sınırlı bir arz sağladı ve tüm işlemleri takma adla gerçekleştirerek hileli işlemleri önledi. Bitcoin'in başarısı finansal ve teknolojik manzarayı dönüştürdü ve yüzlerce alternatif kripto para biriminin geliştirilmesine ilham verdi. Dahası diğer sektörlerde blok zinciri teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesinin temelini attı. ICANN yani İnternet Tahsilli Sayılar ve İsimler Kurumu, internetin adres sistemini yöneten bir kuruluş. İnsanlar, şirketler veya kuruluşlar internete girdiklerinde bir internet adresi kullanır. ICANN, bu adreslerin düzenli ve güvenli kalmasını sağlar. Örneğin her internet sitesi bir IP adresine sahiptir ve ICANN bu IP adreslerini düzenler. ICANN, 2009'da internet adreslerini daha çeşitli hale getirdi. Özel alan adı uzantıları oluşturulmasına izin vererek daha fazla seçenek sundu. Bu daha önce Latince olmayan karakterleri kullanamayan insanlar için büyük bir gelişme oldu. Ayrıca alan adı kayıtlarıyla ilgili güvenlik ve şeffaflık konularını da iyileştirmeler yapıldı. Bu değişiklikler internete erişimi kolaylaştırdı. Farklı dillerde yazılmış adreslerin kullanımını sağladı ve interneti daha güvenli hale getirdi. Başka bir deyişle ICANN, internetin daha iyi çalışmasını sağlayarak kullanıcıların çıkarlarını korudu. 2010 ila 2019 yılları arasında sosyal medya platformları gelişti ve kullanıcı tabanlarını genişletti. Akıllı teknolojiler gelişti ve e-ticaret kısmen normal alışverişin yerini aldı. Bu çağda influencer kültürü, yayın hizmetleri, viral trendler, mobil oyunlar ve yapay zeka teknolojilerinin gelişimi geleceğin trendini belirledi. Sosyal medya platformları popülerlik kazandı ve özelliklerini genişletti. Facebook, sosyal medya ortamlarına hakim oldu ve Instagram ve WhatsApp'ı satın aldı. Mikroblog platformu Twitter, 280 karakterlik tweetlerindeki güncellemeler, haberler ve tartışmalarla milyonlarca kullanıcının ilgisini çekti. Instagram, fenomenler, ünlüler, markalar ve bireyler için önde gelen fotoğraf ve video paylaşım platformu haline geldi. Snapchat, daha sonra diğer sosyal medya platformları tarafından da benimsenen bir özellik olan kaybolan fotoğraf ve video mesajlarını ve hikayelerini tanıttı. Pinterest, kullanıcıların ilgi alanlarıyla ilgili görselleri paylaşarak görsel keşif için lider platform olarak kendini kanıtladı. LinkedIn, profesyoneller, yetenek avcıları ve iş arayanlar için
en popüler sosyal ağ sitesi olarak yerini korudu. Akıllı telefonların yaygınlaşması, mobil internetin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulundu. Apple App Store ve Google Play gibi uygulama mağazaları katlanarak büyüdü. Uygulamalar sosyal ağlardan iletişim ve eğlenceye kadar her şeyi sundu. Bazı mobil oyunlar viral oldu. Candy Crush Saga, Angry Birds, Pokemon Go gibi. E-ticarette Amazon, eBay ve Alibaba gibi platformların kullanım ve gelirlerini arttırmasıyla gelişirken, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video ve Disney Plus gibi abonelik tabanlı yayın hizmetleri geleneksel televizyon endüstrisini altüst etti. YouTube, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için diğer platformlar arasında liderliğini korudu. Canlı yayınlar ve içerik oluşturucuları için videolardan para kazanmalarına ve reklamlar, izleyici üyelikleri, ticari ürünler ve sponsorlu içerik yoluyla gelir elde etmelerine olanak tanıyan bir iş ortağı programını başlattı. Farklı kanallarda ve sosyal ağlarda çevrimiçi varlığa sahip bir YouTuber ve influencer olmak bir kariyer haline gelirken, influencer pazarlama işletmelerin hedef kitlelere ulaşmasının önemli bir yolu haline geldi. İnternet hızındaki artış ve 5G'nin geniş çapta benimsenmesiyle birlikte küresel bağlanabilirliğin artması kaçınılmazdır. Nesnelerin internetinin de genişleyerek daha fazla cihazı birbirine bağlayacağı ve akıllı araçlar, evler, şehirler ve endüstrileri mümkün kılacağı kuvvetle muhtemel. Eğlence ve iş süreçlerimizin de sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin çalışma, içerik tüketme ve çevrimiçi etkileşim biçimlerimizi dönüştürmesiyle değişmesi bekleniyor. Yapay zekanın yükselişiyle birlikte internetin geleceğinin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz. Ben Shock Voice. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.